Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde ölmeye başlayan bir orkide var. Bu orkidenin yaprakları solmaya, buruşmaya ve bazı yapraklarında sararmalar oluşmaya başladı. Bununla birlikte köklerinde çürümeler ve kurumalar var. Bu orkide topraktan çıkmış olan bir orkide. Bugün özellikle sizlere orkidelerinizi toprak kullanmadan nasıl canlandırıp kurtarabiliriz? Bu yöntemden bahsedeceğim. Bu aşamaya geçmeden önce orkidemizin özellikle çürüyen ve kuruyan köklerini temizlememiz gerekiyor. Bunun için bir makasa ihtiyacımız var. Bir makas ile orkidenin özellikle sünger gibi olan, yani içi çekilen, boşalan köklerini ve çürüyen köklerini temizlemek gerekiyor. Fakat burada dikkat etmek gereken, kesinlikle sararan kökleri temizlemeyin. Çünkü sararan kökler zaten zaman ile yeşile dönecektir. Yani her sararan kök çürümüş anlamına gelmez. Sadece içi boşalan kökleri temizleyebilirsiniz. Zaten bunu da elinizle çektiğiniz zaman içinde tel gibi kaldığını göreceksiniz. Evet, bu şekilde orkidelerimi iyice temizleyeceğim. Bundan önceki aşamayı da size bahsetmek istiyorum. Özellikle orkideleriniz çürüme problemi varsa ve topraktan çıkardıysanız öncesinde mutlaka bir dezenfekte etmiş olmamız gerekiyor. Ben orkidelerimi özellikle oksijenli suda bekleterek dezenfekte ettim. Sizler de isterseniz oksijenli su ya da Arap sabunlu suda 30 dakika bekletip orkidenizi dezenfekte edebilirsiniz. Evet, orkidemi dezenfekte ettikten sonra ilk olarak sizlere nasıl bir aşama ile ilerleyeceğimizi göstermek istiyorum. Bugün sizlere özellikle su kültüründen bahsetmek istiyorum. Su kültürü tamamıyla orkidenin doğal ortamına benzeyen bir ortamda yeniden canlanması demek. Sizler de orkideleriniz eğer toprakta gelişmiyorsa, çürümüşse ve atmak üzereyseniz böyle orkidelerinizi kurtarmak için su kültürü uygulayabilirsiniz. Su kültürü için ilk olarak bir cam vazoya ihtiyacımız var. Cam ve şeffaf olması gerekiyor. Ve içerisine biraz su koyup su kültürü uygulayacağız. Burada dikkat etmek gereken, kesinlikle orkideyi kökler ve gövde ile birlikte tamamen suya koymuyoruz. Gövde kesinlikle ıslanmamalı. Eğer gövde ıslanırsa hızlı bir şekilde çürür ve ölür. Burada yapmamız gereken sadece kök uçları suya değecek kadar su koymak. Ve bununla beraber eğer seçmiş olduğunuz vazonuz küçükse, benim yaptığım gibi, büyük ise benim yaptığım gibi etrafına çubuklar koyarak orkidenizin gövde kısmının suya değmemesi için destekleyebilirsiniz. Bakın, görüyorsunuz, sadece kök uçları suyun içerisinde. Bu şekilde su kültürünü uygulayacağız. Sizlere su kültüründe orkidenin bütün aşamalarını tek tek paylaşacağım ve sizlere su kültürü yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini de özellikle belirtmeye çalışacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için hemen abone olabilirsiniz. Hemen sizlere orkidemin son durumunu göstermek istiyorum. Evet, aradan 3 ay geçti ve orkidem bol bol çiçek açmaya başladı. Çiçeklendi ve aynı zamanda küçük yaprakları büyüdü
ve gördüğünüz üzere daha yeni yapraklar da çıkarmaya devam ediyor. Özellikle yumuşak ve solgun olan yaprakları bakın çok daha canlı ve sertleşti. Bu da orkidemizin şu anda gelişiminin çok iyi olduğunu gösteriyor. Ve özellikle köklerini göstermek istiyorum. Çünkü kökleri kurumuş ve çürümüştü. Şimdi ise kökleri gördüğünüz üzere gayet canlı ve aktifler. Özellikle köklerin etrafında bakın yeşilimsi bir yosun gibi bir tabaka var. Bu tabaka orkidenin köklerinin korunması için kendisinin ürettiği bir süngerimsi yapı. Bu kesinlikle yosun değil. Orkidenin sağlıklı gelişimi için genelde yeni kökler çıktığı zaman bu şekilde yeşilimsi bir tabaka olur. Bunun için endişelenmenize gerek yoktur. Şu anda orkidemin kökleri 2 katı uzadı ve gayet canlılar. Peki bu aşamada orkideme neler yaptım? Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Su kültüründe dikkat etmemiz gereken çok önemli birkaç püf nokta var. Birincisi orkidemizin köklerinin sadece uç kısımları suya girmeli ve kesinlikle gövde kısmı suya değmemeli dedik. İkinci önemli püf nokta ise suyu değişim zamanı. Orkidenin su kültürü uygularken suyunu kesinlikle sık sık değiştirmeyin. Sık sık değiştirirseniz orkide adapte olmuş olduğu su ortamından başka bir ortama hemen girdiği zaman tepki gösterecektir ve gelişimini durduracaktır. Bunun için orkidenin suyu iyice kirleninceye kadar bekleyin. Yani bu bir hafta da olabilir, 10 günde olabilir ve suyu bittiği zaman ya da suyu çok kirlendiği zaman değiştirebilirsiniz. Su kültüründe kavanozun içerisindeki su bu şekilde beyazsa suyu kesinlikle değiştirmeyin. Ama bakın özellikle göstermek istiyorum. Rengi yeşil oluncaya kadar ben genelde beklettim. Bakın kavanozun içerisindeki suyu görüyorsunuz gayet yeşile dönmüş fakat hiçbir sakıncası yok. Çünkü kokmuyor ve suyu halen var. Böyle bir ortamda orkide alıştığı su içerisinde çok daha hızlı büyüyecektir. Üçüncü önemli püf nokta ise su kültüründeki orkidelere kesinlikle çok soğuk sulara koymayın. Suyun mutlaka arıtma suyu, klorsuz su ve aynı zamanda ılık bir su olması gerekiyor. Yani oda sıcaklığında 24 derece sıcaklıktaki bir su olabilir. Bunu uygulayabilirsiniz. Diğer önemli dördüncü püf noktamız ise su kültüründeki orkidenin besin durumudur. Su kültüründeki orkidelere besin verebilirsiniz. Ben bu orkideme çok fazla besin vermedim. Sadece arada muz kabuğu suyu verdim. Eğer su kültüründeki orkidenize bir sıvı bitki besini vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Eğer hazır sıvı bitki besinleri kullanıyorsanız yine aynen devam edebilirsiniz. Fakat eğer benim gibi kendiniz evde yapıyorsanız muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu bunlar kanalımda mevcut verebilirsiniz. Su kültüründeki orkideye sıvı bitki besinlerini suyun içerisine bir yarım çay bardağı kadar döküp bunu en fazla 2 saat bekletmeniz gerekiyor. 2 saat sonunda suyu mutlaka dökün ve yeniden yeni bir arıtma suyu koyun kavanozun içerisine. Çünkü eğer doğal yapıyorsanız özellikle evde kendiniz sıvı bitki besinlerini bir günden fazla kalırsa köklerinde çürüme yapar ve suda kokma yapar. O yüzden sıvı bitki besinlerini sadece 2 saat içerisinde bekletip daha sonra o suyu döküp yeni bir su ile orkidenizi su kültürü uygulamaya devam edin. Ve son 5. püf noktamız ise mutlaka su kültüründeki orkideyi bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırın. Özellikle kışın sabah güneşi ve ikindi güneşlerini alırsa çok daha hızlı bir gelişim gösterecektir. Tabii su kültürü sadece çürüyen yaprakları ölen orkideler için geçerli değil. Canlı çiçeklerinize de su kültürü uygulayabilirsiniz. Yani orkideler sadece toprakta değil suda da gayet güzel gelişim gösterebilirler. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomun eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız hemen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirerek
yeni bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.